Merhaba arkadaşlar. Bugün Alarko Holding hissesinin analizini yapacağız. Biliyorsunuz BIST 100 hisselerinde sırayla gidiyoruz. Bugün sıra Alarko Holding'de. Şunu en baştan söyleyeyim tekrar. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Analizi yapacağım. Bilgileri size sunacağım. Burada alıp almama kararı ya da elinizde Alarko Holding hissesi varsa satıp satmama kararı tamamen artık size kalmış. Benim burada anlattıklarımdan, bahsettiklerimden yaptığınız çıkarımla karar vermek size bırakıyorum. Zaten yatırım tavsiyesi vermek biliyorsunuz yasak arkadaşlar. Bir de kısaca şunu da hemen söyleyeyim. Bunun dışında ben şu anda sırayla gidiyorum ama BIST 100 hisselerinde farklı bir hisse merak edip yorum yazarsanız ben onu önceliklendiririm ve bir an önce onun çekimini yapar 2-3 gün içerisinde sizinle paylaşırım arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanıma baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 56 kuruşluk satış yapılırken bu yıl her bir TL'lik varlık için 8 kuruşluk satış yapılmış arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 16.1 günden 118.3 güne yükselmiş. Bu yüzden bir verimlilik kaybı var. Alacak yöntemi daha yavaş gözüküyor. Çünkü alacaklar 232 günde tahsil edilirken borçlar 109 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi yani 191 gün uzamış arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda negatif gözüküyor. Çünkü cari oran 0.96. Geçen yıl bu oran 1.24'müş. Burada bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir. Bu yüzden yetersiz. Likitte oran seviyesine baktığımızda asites oranı 0.86 seviyesinde. Yani stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %12.4'ünü oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %22.85'ti. Pardon 22.5'ti. Bu yüzden varlıklar oranında nakit ağırlığında bir azalış gerçekleşti. Günlük ödemeler için likitteye baktığımızda arkadaşlar yeterli nakit bulunuyor. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmadan 500 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani yaklaşık 1,5 yıl ek bir para girişi olmadan ödemelerini devam ettirebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda kaynak dağılımı içerisinde öz kaynaklar %65'ini oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülükler %7, kısa vadeli yükümlülükler ise %23. Bu yüzden de öz kaynak oranı güçlü. Öz kaynak trendine baktığımızda geçen yıla göre ana ortaklığa ait öz kaynaklar %136 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda da kaldıraç oranı geçen yıl 0.33 iken bu yıl 0.3'e düşmüş. Çok küçük de olsa bir düşüş var. Bu da varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse edilebiliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda da kaldıraç oranına göre düşük seviyede bir şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 8.76 katı kadar bir borç var. Bu yüzden de FAVÖK'e kıyasla yüksek seviyede bir net borç var. Bu yüzden de kritik derecede yükseklenmiş. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 19 milyar TL civarı bir kısa vadeli bir borç var. Bu da öz kaynağın 0.35 katını oluşturuyor. Yani öz kaynağın 3'te 1'i kadar bir kısa vadeli borcu var. Bu yüzden de normal düzeyde görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda artış var. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla kısa vadeli borç kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %28.1 iken bu yıl %22.8 seviyesine düşmüş. Yani daha uzun vadeli rahat borç çevirim imkanı ulaşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %49 iken geçen yıl %34 iken bu yıl %49 seviyesine yükselmiş. Finansal gider trendine baktığımızda da bir artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %150 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %128 artmış. Bu da artan finansal giderler net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderlerin karşılama gücüne baktığımızda kritik. Çünkü faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 2 katı. Kâr ve finansal giderler karşılanırsa da başa baş noktasına yakın olarak gözüküyor. Faaliyet kâr marjında ve net kâr marjında azalış var. Faaliyet kâr marjı geçen %38 iken bu %10. Net kâr marjı %44 iken %2 seviyesine kadar düşmüş. Ciddi bir düşüş var. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek genel yönetim giderlerinin oransal olarak artışını gösterebiliriz. Öz kaynak kârına baktığımızda geçen %72 olan öz kaynak kârı bu yıl %5'e düşmüş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağına geçen %72 TL'lik kâr elde ederken bu yıl 5 TL kâr elde edebiliyor sadece. Burada da ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Ciro büyümesine baktığımızda satışlar yıllık %29.1 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise bu %0 ciro daralmasına düşüyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda bir azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %62 azalış, net kârda ise %94 bir azalış var.
Duran varlık büyümesinde de uzun vadeli kaynak ağırlıklı olması da olumlu bir durum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif gözüküyor. İşletme ticari faaliyetlerinden 522 milyon TL nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %68 azalmış. Faaliyetlerden en çok yaratılan nakit kalem dönem net kar olarak gözüküyor. En çok nakit çıkartan kalem işletme servisinde gerçekleşen değişenler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz gözüküyor. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ile faiz giderleri karşılanamayacak. Bu yüzden daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı nakit çıkış. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif eksi 3 milyar TL seviyelerinde. Bu da borçlanma ihtiyacını artırabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda ise pozitif olarak gözüküyor. 4 milyar 149 milyon TL civarında. Bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık paramız burada 932 TL'ye kadar düşecekmiş. Yani baktığımızda bir yıl içerisinde zarar ediyor. Bir de bunun üzerine enflasyon da var. Enflasyonla birlikte ciddi bir zarar elde etmiş olacaktık. BIST 100'ün ortalamasına baktığımızda bir yılda 1171 TL. Dolara baktığımızda 1196 TL. Mevduata baktığımızda 1694 TL olacaktı. Kripto yatırsaydık 2450 TL olacaktı. Altına yatırsaydık da 1536 TL'miz olacaktı. Yani baktığımızda diğer yatırım kalemlerine göre de bir hayli geride kalmış. Alarko'nun şirket rasyo değerine baktığımızda fiyat kazança oranında rasyo değerine baktığımızda 15.95 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması holdingler sektör ortalaması 16.21. Mali kuruluşların ise 10.58 olarak görüyoruz arkadaşlar. Burada FK'da sektör ortalamasının altında olması önemliydi. Holding ve yatırım şirketleri arasından baktığımızda çok az da olsa altında olması olumlu. Mali kuruluşların üstünde olması ise burada bizim için olumsuz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.74 olduğunu görüyoruz. Yani birin altında kalmış. Bu da bizim için olumlu çünkü şirket tüm mal varlıklarını satsa şu andaki piyasadaki değerinden daha fazla para getiriyor. Bu da bu piyasa değerinin aslında ucuz olduğunu bize gösteriyor. Holding ve yatırım şirketleri ortalamasına baktığımızda 1.94, mali kuruluşların ortalamasına baktığımızda 1.43. Yani sektör ortalamalarında bir hayli altında kalmış. Piyasa değeri bölü defter değerini rasyosuna baktığımızda bu hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Ancak tabii sadece bu rasyo için konuşabiliriz bunu. Hissemizin fiyatı 94.3 TL, hisse başına kar 5.9 TL. Piyasa değeri 41 milyar TL arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 435 milyon TL. Net borcu 2.8 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 43.8 milyar TL. Temettüsüne baktığımızda son temettüyü 30 Mayıs tarihinde vermiş. 30 Mayıs 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimini binde 8 olarak görüyoruz. Yani baktığımızda aslında fena olmayan bir temettü diyebiliriz. En azından hiç vermemesinden iyidir. Toplamda atılan kar payı 421 milyon TL. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda %12.602 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Alarko Holding hissemizin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. En başta söylediğim gibi burada artık alıp almamak tamamen size kalmış, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecek. Daha sık birlikte olacağız inşallah. İyi günler arkadaşlar.